Düşmanlar her yandan geliyor. Seviye seviye güçleniyorsun. Ve her ölüşünde bir sonrakine daha iyi hazırlanıyorsun. Ama bir sorun var. Sensei Splinter kayıp ve zaman daralıyor. Hepimiz Ninja Kaplumbağaların maceralarını izleyerek, oyunlarını oynayarak veya çizgi romanlarını okuyarak büyüdük. Peki ya bu kez bir roguelike aksiyon macerasında Leonardo, Michelangelo, Donatello ve Rafael olarak Splinter'ı kurtarmak için defalarca ölüp yeniden doğup savaştığınız bir deneyime dalmaya ne dersiniz? TMNT Splintered Fate, klasik beat'em up aksiyonunu modern roguelike mekaniğiyle harmanlayan bir oyun. Peki bu formül başarılı olmuş mu? Oyun sizi bağımlı hale getirecek kadar sürükleyici mi? Yoksa birkaç denemeden sonra fena değil diyerek bir kenara mı bırakacaksınız? Hikayesi, oynanış mekanikleri ve eksik yönleriyle TMNT Splintered Fate'i detaylıca inceleyeceğiz. Eğer bu oyunu oynamayı düşünüyorsanız ya da zaten oynadıysanız emin olun bu video tam size göre. Öncelikle bu inceleme detaylı bir oyun incelemesi olacak. Fakat size şunun garantisini verebilirim ki videonun bir dakikası dahi sizi sıkmadan veya kendini tekrar etmekten uzak olacak. Eminim birçoğunuz bu oyunun ismini daha önce duymamıştır. Ben ise bu oyunu oynamaya doyamadım. Bugüne kadar belki de yüzlerce oyun bitirmişimdir. Fakat baştan sona 2 defa bitirdiğim tek oyun bu oldu. Bir kere baştan sona Nintendo Switch üzerinde, bir kere de sizlere 4K video kaydı alabilmek için PC üzerinden bitirdim. Oyun Nintendo Switch'te 60 FPS çalışarak şaşırtıcı şekilde güzel bir performans gösteriyor. Tabi aksiyon anında yer yer 60 FPS altına düştüğü de olabiliyor. Fakat oynayışıma etki edecek kadar bir düşüş hiç yaşamadım. Peki nedir bu oyunu bu kadar zevkli kılan? Gelin en başından birlikte bakalım. Oyun bir çatı katında Ninja Kaplumbağaların lideri olan Leonardo'yu kontrol etmemizle başlıyor. Genç kaplumbağamız Leonardo hem babası hem de ustası olan Sensei Splinter'ın verdiği öğütleri yerine getirmek için bir çatı katında antrenman yapıyor. Bu arada görmüş olduğunuz üzere oyun %100 Türkçe. Bu çok önemli bir husus. Çünkü hem hikaye hem oynanış için çokça metin okumak zorunda kalıyoruz. Oyunumuza dönecek olursak, oyun basit bir öğretici bölümüyle başlıyor. Bu bölümde saldırınızı, dash özelliğinizi, özel saldırınızı ve alet yeteneklerinizi kullanmayı öğreniyorsunuz. Tam bu antrenmanımız esnasında ezeli düşmanlarımızdan Wood klanı ninjalarının saldırısına uğruyoruz. Bu ninjaları bir güzel pataklamamızın ardından karşımıza büyülü bir obje geliyor. Bu objeyi almamızın ardından oyun bize bir seçim şansı sunuyor. 3 yetenek arasından tercih ettiğimiz bir yeteneği seçip Leonardo'yu güçlendirebiliyoruz. Bu güçlendirmeyi almamızın ardından hemen etrafımızı ninjalar basmaya devam ediyor. Bu ninjaları da bir güzel pataklamamızın ardından karşımızda aniden bir madeni para beliriyor. Hemen onu da cebe atmamızla birlikte tüm bu olanlara anlam veremediğimiz için eve dönüp Usta Splinter'a tüm olanı biteni danışmak istiyoruz. Ancak bir türlü eve dönemiyoruz. Ninjalar peşimizi bırakmıyor. Her seferinde biz dövdükçe daha çok ninja gelmeye devam ediyor. Bu ninjalar her dövüşümüzün sonunda bir yetenek yükseltmesiyle karşılaşmaya devam ediyoruz. Bu sefer karşımıza 3 adet Ultron yeteneği çıkıyor. Yani düşmanlara elektrik hasarı verebilmemizi sağlayan bu 3 yetenek arasından birini seçmemiz gerekiyor. Ben de bu seçimimi her atılım esnasında yani dash attığımda diyelim etrafındaki 2 düşmana onar elektrik hasarı vermekten yana kullanıyorum. Tam ne güzel yetenek aldık deneyelim bakalım derken can dostumuz April telsizinden bizi arıyor. Ve evet, o güzel haberi bize veriyor. Splinter gitti. Leonardo ise tüm olanlar karşısında şaşkınla uğrarken bir anda 4 tane baba gibi ninja tuzağına düşüyor. Be kardeşim hiç mi insafınız yok be? 1'e karşı 4 nedir? Ben mükemmel el çabukluğum ile tam bu düşmanları yenecekken baş düşmanımız hain Shredder boy gösteriyor. Bize 2 tane tokat atıp bir portal yardımıyla evimize geri gönderiyor. New York'un en pis kokulu lağımlarına. Yani evimize döndüğümüzde tüm ev ahalisi şaşkına dönmüş bir vaziyette bizi karşılıyor. Olayların özetini bizim kaplumbağa kardeşler anlatırken bir anda Splinter Usta'nın ruhu önümüzde beliriyor. Splinter Usta kendi bedeninin nerede olduğunu bilmiyor. Ama yaralı Leonardo'yu boyutlar arasından bir celsede iyileştirebiliyor ne hikmetse. Splinter ile kaplumbağaları ufak bir hasret giderdikten sonra kaplumbağalarımız senin ne olursa olsun bulacağız diyerekten babalarına ant içiyorlar. Ve Splinter'ın ruhu bir anda tekrardan kayboluyor. Bizim de Usta Splinter arama maceramız bu şekilde başlamış oluyor. Öğreticinin bitmesinin ardından oynamak için bir kaplumbağa seçebiliyoruz.
Oynayacağımız kaplumbağayı her evimize gelişimizde tekrardan değiştirebiliyoruz ve oyunu 4 kişiye kadar multiplayer oynayabiliyorsunuz. Ancak oynayan kişi sayısı arttıkça oyun biraz daha takip etmesi zor hale geliyor. Bunun sebebi ise aynı anda ekranda birçok dövüş animasyonu olması gibi çeşitli sebepler. Fakat yine de oyunu multiplayer oynamış biri olarak söyleyebilirim ki eş, dost, aile ile bu oyunu oynamak cidden çok keyifli. Gelelim seçeceğimiz kaplumbağalara. Oyunda Leonardo, Raphael, Donatello ve Michelangelo olmak üzere 4 oynanabilir karakter bulunuyor. Ve her biri kendine özgü yeteneklere sahip. Her kaplumbağanın temel saldırıları, özel saldırıları, alet saldırıları ve pasif yetenekleri farklılık gösteriyor. Bu da oyunculara çeşitli oyun stilleri deneme imkanı sunuyor. Örneğin Leonardo'nun maksimum sağlığı diğer kaplumbağalardan az olmasına rağmen Leonardo pasif yeteneği sayesinde özel saldırısını ard arda 2 kez kullanabiliyor ve bu şekilde saldırı hasarını epey arttırarak daha dengeli bir oyun tarzı sunuyor. Donatello'nun ise verdiği hasar Leonardo'ya göre daha az olmasına rağmen maksimum canı çok daha yüksek. Donatello'nun pasif yeteneği sayesinde her bir karşılaşma odasını geçtiğinizde canınızın bir kısmını yenileyebiliyorsunuz. Raphael oyunda en çok hasar veren kaplumbağa. Raphael'in pasif yeteneği sayesinde her vuruşunuzun belirli bir ihtimalle kritik vuruş olarak etki etme imkanı oluyor. Ve bu kritik vuruşlar Raphael'in verdiği hasarı 3 katına kadar çıkarabiliyor. Ancak Raphael'in de diğer kaplumbağalara göre eksi olarak kabul edilebilecek yönü ise Raphael'in hasar verdiği alan diğer kaplumbağalara göre çok az bir etki alanına sahip. Michelangelo ise diğer tüm kaplumbağaların en dengeli versiyonu diyebiliriz. Maksimum sağlığı, hasarı ve hasar alanında en ortanca olan karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve her bir karakterinde kendine ait alet yetenekleri var. Leonardo'nun alet yeteneği şuriken fırlatırken Raphael düşmanları zinciriyle kendine çekebiliyor. Donatello alet yeteneğiyle etrafında 1.6 saniyelik bir kalkan oluşturuyor ve hasar almasını engellerken çevredeki düşmanlara da hasar verebiliyor. Michelangelo ise etrafındaki düşmanları 8 saniyeliğine kışkırtarak onlara ekstra olarak hasar verebiliyor. En sevdiğim kaplumbağa Leonardo olmasına rağmen ben oyunda en çok Donatello ile oynamaktan zevk aldım. Bunun da başlıca sebebi bence oyunda oynaması en mantıklı karakter olması. Canı epey bir farklı diğer kaplumbağalardan daha fazla. Saldırısında ve özel saldırısında verdiği hasarın alanı gerçekten epey geniş. Ares saldırısını kullandığımızda 1.6 saniye boyunca hiçbir hasar almıyorsunuz. 1.6 saniye çok kısa bir süre gibi gelebilir. Fakat bu süre zarfında özel yeteneğinizi de kullanıp düşmanlarınıza epey bir hasar verebiliyorsunuz. Fakat şunu da belirtmek lazım ki ben tüm kaplumbağalarla final boss'unu defalarca kez kestim. En çok Donatello ile oynamış olmam, diğer karakterleri oynamasının sıkıcı olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Leonardo, Raphael, Michelangelo hepsi gerçekten farklı keyifler veriyor oynarken. Kendimize göre en uygun yeteneklere sahip kaplumbağayı seçtikten sonra oyuna başlıyoruz. Oyun, kanalizasyon, rıhtım, sokak ve Splinter Usta'nın kaçırıldığı çatı olarak 4 ana bölümden oluşuyor. Çatı bölümünde final boss'u Shredder'a ulaşıyoruz. Her bölümde yaklaşık olarak 6-7 odada farklı türden düşmanlarla kapışıyoruz. Ninjalar, zehir saçan fareler, robotlar gibi çeşit düşmanla karşı karşıya geliyoruz. Her bir odadaki düşmanları yenmemizin ardından bir adet geliştirme ödülüyle karşılaşıyoruz. Bu geliştirme ödülü her seferinde bize karışık olarak farklı seçimler sunuyor. Bu seçimler arasında maksimum sağlık artışı, kaplumbağa gücü, ninja yetenekleri, mağazada kullanılabilecek hurda parçaları gibi geçici güçlendirmeler elde edebiliyoruz. Peki neden geçici güçlendirme olarak belirtiyorum? Çünkü daha önce de bahsettiğim üzere bu oyun roguelike bir yapıya sahip. Yani bu 4 bölüm boyunca seçimlerin sonucunda karakterinizi çeşitli yeteneklerle güçlendirebiliyorsunuz. Fakat öldüğünüzde tüm bu geçici güçlendirmeleri kaybederek oyuna en başından birinci bölüm olan kanalizasyon bölümünden başlıyorsunuz. Yani oyunu tek seferde hiç ölmeden bitirmeniz gerekiyor. Elbette ilk başta bu durum kulağa korkutucu gelebilir. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok. Çünkü bu sunulan seçimlerde veya düşmanlarınızı yendiğinizde ödül olarak tercih edebileceğiniz Dragon Coin'ler var. Bu coin'leri de zaten oyunun en başında öğretici kısmında ilk kez görmüştük. Bu coin'leri aldığınızda ölüp en başa evinize dönseniz dahi coin'leri kullanarak kalıcı güçlendirmeler elde edebiliyorsunuz. Yani artık kalıcı olarak o güçlendirmeler sizde kalıyor. Bu Dragon Coin'ler ile maksimum sağlığınızı, deş sayınızı, saldırı gücünüzü kalıcı olarak arttırabiliyorsunuz. Bu sayede de oyuna her baştan başladığınızda aslında oyundaki karakterleri daha kolay alt etmeye başlıyorsunuz demek oluyor.
Bu kalıcı güçlendirmelerden kesinlikle en başta açmanızı önerdiğim şeylerden biri de Splinter'ın canlandırması yeteneği. Bu yetenek ile tüm sağlığınızı bir kere tamamen kaybetseniz bile bir kez daha canlanıp kaldığınız yerden devam etme hakkınız oluyor. Yani bir nevi ekstra can hakkı da diyebiliriz. Şimdi bu geçici ve kalıcı güçlendirmelerden bahsettiğimize göre oynanışa kaldığımız yerden devam edelim. Bu oyundan belki de en çok zevk aldığım kısım her oda sonunda seçme hakkı bana verilen geçici kaplumbağa güçleriydi. Biliyorsunuz ki özellikle bugünlerde özgürce seçme hakkı kolay kolay bizlere sağlanmıyor. Oyunda her biri farklı elementel özelliklere sahip çeşitli element güçlendirmeleri bulunuyor. Bu güçlendirmeler arasında alev, su, balçık, ultron yani elektrik, astral ışık ve astral karanlık gibi seçenekler de yer alıyor. Her element saldırılarınıza farklı etkiler ekleyerek düşmanlarla mücadelede stratejik çeşitlilik sağlıyor. Örneğin alev elementi düşmanlara yanma hasarı verirken su elementi düşmanları dondurarak hareketlerini yavaşlatabiliyor. Balçık elementi zehir etkisiyle zamanla hasar verirken ultron elementi düşmanlara elektrik hasarı uyguluyor. Astral ışık ve astral karanlık elementleri ise farklı avantajlar sunarak oynanışı zenginleştiriyor. Oyunu en zevkli kılan kısım da aslında bu element güçleri. Sizler her oynayışınızda geçici olarak verilen bu güçleri birbiriyle kombolayabiliyorsunuz. Örnek olarak su yeteneklerinden bahsedelim. Su yetenekleri arasında normal saldırılarınızın ekstra 15 su hasarı vurmasına sebep olabilecek yetenekler mevcut. Farklı bir yetenekte ise özel saldırınız ve alet güçlerinizi her kullandığınızda ekstra olarak su hasarı verebiliyoruz. Ve bu iki yeteneği kombolayabilen bir yetenek de mevcut. Bu ekstra yetenekle verdiğimiz tüm su hasarları %40 artarken aynı zamanda bazı bölümlerde yağan sağanak yağış ile tüm su hasarlarınız 2 katına çıkabiliyor. Diğer bir örnek olarak Ultron yani elektrik gücünden bahsedelim. Bu element türü benim en sevdiğim tür diyebilirim. İçerisinde fırtınalı hava yeteneğiyle siz hiçbir şey yapmasanız bile bir yıldırım en yakınınızdaki düşmana saniyede 7 hasar verecek şekilde çarpıyor. Tabi tüm bu yeteneklerin seviyesini de yine geçici olarak arttırabiliyorsunuz. Fırtınalı hava yeteneğini ikinci seviyeye yükseltirseniz bir değil iki düşmana birden saniyede 15 elektrik hasarı verebiliyorsunuz. Bir de zincirleme yıldırım yeteneği var. Bu yetenekte verdiğiniz tüm diğer ultron yeteneklerin hasarı düşmanları tekrar çarparak ekstra 21 hasar verir ve bu elektriklenme hasarı çevredeki iki düşmana seker. Fırtınalı hava yeteneğinin yanında ikinci seviye zincirleme yıldırım yeteneği alırsanız eğer siz hiçbir şey yapmadan çevredeki toplam 4 düşmana belirli aralıklarla 36 hasar verebiliyorsunuz. Bu şekilde element güçlerini kombolamak oyunu inanılmaz zevkli kılıyor. Alacağınız yükseltmelerle normal saldırı hasarınıza ek olarak ateş, su, balçık ve ultron hasarını aynı anda verebilirsiniz. Bunu da şu anda ekrandaki saldırı efektlerine her bir yetenek efektini gözlemleyerek doğrulayabilirsiniz. Bu element güçleri oyun sırasında odaları temizledikçe karşınıza çıkan güçlendirmeler aracılığıyla elde ediliyor. Her oynayışta farklı kombinasyonlar deneyerek kendi oyun tarzınıza uygun stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu çeşitlilik her denemenin taze ve heyecan verici olmasını sağlıyor. Şu anda bu mekaniklere yabancı olan kişiler için oyunun biraz karmaşık geldiğinin farkındayım. Bu kişiler için de şunu söylemek istiyorum. Ninja kaplumbağalara, aksiyon oyunlarına, arkadaşlar oynanabilecek multiplayer oyunlara ilginiz varsa bu oyuna kesinlikle bir şans verin. Emin olun oynadıkça tüm taşlar kafanızda daha iyi yer edinecektir. İlk oturuşunuzda aralıksız 2 saat oynama garantisi veriyorum size. Oyundaki bu element güçlerinin verdiği çeşitlilik ve yetenekleri kombine etme mekaniği oyunu her baştan oynayışınızda farklı bir oyun oynuyormuşsunuz hissini size yaşatacak. Bağımlılık garantili diyebiliriz kısaca. Oyunun keyifli yanlarından bahsettik. Peki bu oyunun kötü bir yanı hiç mi yok? Keşke sevgili dostlarım. Keşke olmasa. Bu oyunun kusursuz bir oyun olmasını çok isterdim. Çünkü oyunu oynadığım 20 saatin her bir dakikasından inanılmaz keyif aldım. Oyunun en hayal kırıklığı yaratan kısmı gerçek sona ulaşmak için oyunu tam 8 kez bitirmek zorunda olmamız. Yani Splinter'ın akıbetini öğrenmek ve hikayenin tam olarak nasıl sonuçlandığını görmek için defalarca mücadele etmek gerekiyor. Ancak işin can sıkıcı tarafı şu ki oyunu 8. kez tamamladığımızda bile aklımızda birçok soru işareti kalıyor. Hikaye birçok noktada yarım bırakılmış gibi hissettiriyor. En büyük sorulardan biri de şu. Gizemli ana kötünün gerçek kimliği kim? Oyunun 4. bölümünde final boss olarak Shredder ile karşılaşıyoruz. Fakat Shredder'ı yendikten sonra öğreniyoruz ki asıl düşmanımız yani Usta Splinter'ı kaçıran kişi Shredder değilmiş. Shredder yalnızca bu düşmanın bir piyonuymuş.
Gizemli bir düşman tarafından kaçırılan Splinter Usta'yı kurtarmak için tam olarak 8 kere Shredder'ı yenmemiz gerekiyor. Peki 8 kere Shredder'ı yendikten sonra bu düşmanın kim olduğunu öğreniyor muyuz? Tabii ki de hayır. Oyunda bu konuda kesin bir açıklama yapılmıyor. Serinin hayranları uzun süredir Shredder ve diğer büyük kötülerle ilgili daha derinlemesine bir hikaye beklerken Splintered Fate'in bazı noktaları fazlasıyla belirsiz bırakması eleştirilere yol açıyor. Oyun boyunca özellikle farklı boss savaşları tamamladıktan sonra aldığımız ipuçları bizi daha büyük bir gerçeğe yaklaştırıyor gibi hissettirse de bu gerçek asla tam anlamıyla açıklanmıyor. Bununla birlikte roguelike bir yapıya sahip olmasına rağmen oyun Hades gibi her tekrar oynayışınızda size bambaşka yeni diyaloglar veya hikayeye bağlı ekstra senaryolar sunmuyor. Oyunu ilk kez bitirdiğiniz ile 7. kez bitirdiğiniz arasında neredeyse pek bir yeni diyalog yok. 8. bitirişinizde büyük final sahnesiyle karşılaşsak da bu finalin ardından ekstra bir hikaye akışı bulunmuyor. Hades gibi roguelike oyunlarda her yeni denemede hikayeye dair daha fazla şey öğrenirken Splinter Fate bu konuda eksik kalıyor ve tekrar oynanabilirlik açısından bir tık zayıflıyor. Sonuç olarak Teenage Mutant Ninja Turtles Splinter Fate her yeni oyun deneyiminde oyuncuya farklı parçalar sunarak hikayeyi ağır ağır açığa çıkarmayı hedefleyen bir yapım. Ancak oyunun doğası gereği cevaplara ulaşmak fazlasıyla zaman alıyor ve oyuncular her defasında yeni detaylar keşfetmeyi umarken aslında çoğu zaman aynı olay örgüsü içinde dönüp duruyor. Bu da oyunun en büyük eksikliklerinden biri olarak göze çarpıyor. Eğer gizemleri adım adım çözmeyi ve her oynayışta yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyorsanız Splinter Fate bu konuda size keyif verebilir. Ancak gerçekten doyurucu bir hikaye bekleyenler için oyun ne yazık ki şimdilik eksik bir yapıya sahip. Belki de bir devam oyunu veya ekstra bir DLC ile bu hikaye tamamlanmak isteniyordu. Ama bu da şu an için gerçekleşmedi. Durum böyle olsa bile çok yanlış bir strateji bence bu. Eğer şu oyundaki hikaye örgüsü ve senaryo biraz daha kaliteli olabilseydi birçoğunuz bu oyun ismini şu anda biliyor olabilirdi. Oyunu kesinlikle Hades ile karşılaştırmanızı önermem. Hades senaryo ve oynanış çeşitliliği açısından 10 gömlek daha üst bir oyun. Hades'i de büyük bir zevkle bitirdim. Fakat Hades'in bu çok çeşitli yapısı herkes için uygun olmayabiliyor. Bu kadar fazla çeşitlilik kim oyuncuyu boğabiliyor. TMNT Splinter Fate'de ise daha basit bir yapı var. Yani oyuncular aslında buna daha az çeşitlilik barındırıyor da diyebilir. Aa ne güzel, Hades kadar karmaşık değil daha basit de diyebilir. Özellikle daha kafa yormayacak yapıda oyun isteyenler için bence Ninja Kaplumbağalar çok daha uygun bir seçenek. Oyunu kısaca özetleyecek olursak 4 bölümden oluşan roguelike mekaniğine sahip bir aksiyon oyunu. Roguelike türü için her oynayışınızda oyunda farklı yetenekleriyle karakterinize geçici güçlendirmeler sağladığınız bir oyun türü diyebiliriz. Fakat her öldüğünüzde oyuna birinci bölümden başlayarak bu geçici güçlendirmeleri kaybediyorsunuz. Her oynanıştan kazandığınız coinler ile kalıcı güçlendirmeler açıp maksimum can, saldırı hasarı gibi yeteneklerinizi kalıcı olarak yükseltebiliyorsunuz. Oyunun hikayesini gerçek sona ulaştırmak için 8 kez son boss'u yenmeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak 6-8 saat arası sürüyor. Gerçek sona ulaştığınızda dahi kötü adamın kimliğini öğrenemiyorsunuz. Tüm bu sebeplerden dolayı benim oyuna puanım 10 üzerinden 8. Hikayedeki bu eksiklik benim bir miktar hayal kırıklığına uğratmış olsa da genel olarak oyundan aldığım zevke çok bir etkisi olmadı. Oyunun tüm artısını eksisini sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Siz bu oyuna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.